Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika görseli ve lezzetiyle davet sofralarınıza çok yakışacak Özbek pilavı tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle derince bir kabın içerisine 3 kupa baldo pirinci alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip yaklaşık 20 dakika kadar bu şekilde bekletelim. Tencereye 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. 1 adet büyük boy kuru soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp üzerine ekleyelim. Hafifçe pembeleşene dek kavuralım. Yaklaşık 600 gram kadar ben iri parçalar halinde doğranmış antrikot kullandım. Sizler isterseniz kuşbaşı et veya kuzu eti de kullanabilirsiniz. Yüksek ateşte etin rengi dönene dek kavurmaya devam edelim. Daha sonra 1 su bardağı sıcak su ekleyip tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte yaklaşık 25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Etimiz pişerken havuçları hazırlayalım. Yaklaşık 1 kilo kadar havucun kabuklarını soyarak videoda gördüğünüz gibi ince uzun olacak şekilde doğrayalım. Ve tüm havuçları doğrayıp hazırladım. Ve 25 dakikadır kısık ateşte pişen etimizin üzerine doğradığımız havuçların sadece bir tanesi kadarını, yani bir kase kadarını üzerine ekleyelim. Ve karıştıralım. Yaklaşık bir kase kadar haşlanmış nohutu da üzerine ekleyelim. Ve biraz da tuz serpelim. Daha sonra doğradığımız havuçların tamamını üzerine ekleyelim. İki baş kadar sarımsağın dış kabuklarını alalım ve kök kısmını keserek yıkayalım. Ben birkaç parçaya böldüm. Havuçların arasına yerleştirelim. Daha sonra üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ve birer çay kaşığı kadar kimyon ve pul biberi üzerine serpiştirelim. Tekrardan 1 su bardağı sıcak suyu üzerine gezdirerek dökelim. Kapağını kapatalım ve kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve gördüğünüz gibi 30 dakikanın sonunda havuçlar güzelce yumuşadı ve dibine çöktü. Bakın suyu da halen var dibinde. Daha önce ıslattığımız pirinci nişastası gidene dek iyice yıkayalım ve iyice süzdürdükten sonra üzerine ekleyelim. Pirincin üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Hafifçe sadece pirinçleri karıştırarak üzerine yayalım. Bu aşamada üzerine ekleyeceğimiz suyu pirinçlerin üzerine yaklaşık 1 parmak geçecek şekilde eklememiz gerekli. Ama ben sizlere ölçü verebilmek için eklediğim suyu ölçtüm. Pirinci ölçmüş olduğumuz kupa ile 3 kupa sıcak su ekledim. Tencerenin tabanında daha önce eti ve havucu pişirdiğimiz için bir miktar suyu olduğu için suyunu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Dediğim gibi pirinçlerin üzerine 1 parmak geçecek kadar olmalı. Daha sonra tencerenin kapağını kapatalım, kısık ateşte pişmeye bırakalım. Suyunu biraz çektikten sonra bir tahta kaşığın sapı ile videoda gördüğünüz gibi birkaç tane delik açalım üzerine. Buhar çıkışını sağlamak
Ve üst kısımda kalan pirinçlerin de güzel bir şekilde pişmesi için yapıyoruz bu işlemi. Tekrardan tencerenin kapağını kapatalım ve pilavımızı pişmeye bırakalım. Pilavımız artık pişmek üzere. Üst kısımdaki pirinçlerin de güzel pişmesi için fazla alta inmeden üzerindeki pirinçleri hafifçe karıştıralım. Ve tekrardan üzerini düzeltip yine tahta kaşıkla birkaç tane üzerine delik açalım. Daha sonra lezzet vermesi için üzerine birkaç tane küçük parçalar halinde doğranmış tereyağı yerleştirelim. Tencerenin kapağını kapatalım. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene dek tekrardan pişmeye bırakalım. Videoda gördüğünüz gibi tahta kaşığın sapıyla hafifçe biraz delik açarak suyunu çekip çekmediğini kontrol edelim. Benim pilavım suyunu tamamen çekti. Ocaktan alıp yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Ve dinlenen pilavımızı fazla dibe inip şeklini bozmadan hafifçe karıştıralım pirinçleri. Üzerini tekrardan düzeltip hafifçe bastıralım. Ve düz bir tabağa pilavımızı ters çevirelim. Muhteşem görseliyle Özbek pilavımız servis için hazır. Sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi tam kıvam, tam ölçü. Harika bir pilav oldu. Gördüğünüz gibi havuçlar ve etler lokum gibi pişti. Eminim ki bu tarifi denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz daha fazla kişiye ulaşması için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.